Herkese merhaba, Abartıkes'te hoş geldiniz. Bugün aporlar, ruhsal ışınlanma olayları hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. Apor, fizik yetenekli medyumların celselerinde daha önce mevcut bulunmayan eşyanın meydana çıkışıdır. Deney sırasında elde edilebildiği gibi farkında olunmadan da görülebilen olaylardandır. Ancak bu şekilde psikik olaylar günlük hayatta sık görünmediğinden tabiatüstü hadiseler olarak yorumlanmaktadır. Bu olaylar ne tabiatüstü ne de saçmadır. Konulara uygun ve üstün sebeplerle ilgilidir. Üstün bir mekanizmanın insanoğlunu kalıpçı, dar bir mantık sisteminden kurtarabilmek için meydana getirdiği tertiplerdir. Fransızca'da apporter yani getirmek kelimesinden türetilmiştir. Bir medyumluk fenomeni olup celse odasına sanki duvarlardan kapalı kapı ve pencerelerden geçerek giren objelerin maddeye nüfuz etmesi şeklinde tezahür eder. Bazen binlerce kilometre ötedeki bir yere taşınan bu objelerin bulundukları yerde kaybolarak aradaki tüm fiziki engelleri aşıp aktarıldıkları yerde tekrar ortaya çıktıkları görülür. Sherwood Eddy Ölümünden Sonra Yaşayacaksınız adlı kitabında 1941 yılında kendisinde bulunduğu bir celse sırasında dökme demirden yapılma ağır bir kül tablasının Chicago'daki bir apartman katında ortadan kaybolarak hemen hemen aynı anda New York'taki celse odasında belirdiğini anlatmaktadır. Aspor ise ters yönde tezahür eden bir apor olayıdır. Celse odasında kaybolan bir obje başka bir yerde tekrar ortaya çıkar. Spiritüalistler apor fenomeninin ruhsal varlıkların objeleri bulundukları yerden dematerialize etmeleri ve celse odasında tekrar bir araya getirmeleri şeklinde açıklar. Maurice Barnell bu spiritüalizmdir adlı kitabında White Hawk ismiyle anılan bir ruhsal varlığın celse odasında tezahür eden taşlarla ilgili bir apor olayı hakkında şu tebliği verdiğinden bahsetmektedir. Bu olayı ancak şu şekilde açıklayabilirim ki taşlar entegre olana kadar atomik vibrasyonlarını hızlandırırım. Sonra buraya taşır ve tekrar katı cisim haline gelene kadar vibrasyonlarını yavaşlatırım. Objelerin kapalı odaların içerisinde ya da dışına taşınmaları psikokinezi yani zihnin madde üzerindeki tasarruf gücü ile ilgili olduğu sanılan bazı olayların da görülen bir fenomendir. Apor olaylarına konu olan objeler yerine bir celse sırasında odada bir insanın tezahür ettiği de görülmüştür. Edmund Spiritüalizm Çözümsel Bir Bakışı adlı kitabında anlattığına göre apordan ziyade mükemmel bir ışınlanma olayı olarak değerlendirmesi gereken bu olay 19. yüzyılın tanınmış İngiliz apor medyumu Samuel Guppy'nin başından geçmiştir. Guppy kendi celseleri sırasında odada adeta boşluktan çıkarmışçasına canlı istakozlar, yılan balıkları ve taze çiçekler, meyve ve sebzeler tezahür ettirmekle tanınmıştır. Londra Highbury'deki evinde hesap işlerine dalmışken birden kendisini Lambs Conduit Street 69 numaraya taşıyan ruhsal varlıklar tarafından çatı ve tavanların içerisinden geçirilip celse odasındaki masanın üzerine bırakılmıştı. Kalemi hala daha elinde duruyor ve üzerindeki mürekkep ıslaklığını koruyordu. Apor olayları tarih boyunca insanlığın evrimsel ilerleyişine katkıda bulunan peygamberlik kurumu ve diğer mistik ekoller tarafından bir vasıta olarak kullanılmış, kendine özgü bir ışınlanma biçimidir. Bu olayların çok çeşitli oluş teknikleri ve yapıcıları varsa da genel olarak belirli bir astral plana bağlı, enerji ve o planın yasaları ile tezahür bulan fenomenlerdir. Söz konusu astral olan enerjilerini ve yasalarını kullanan bedenli ve bedensiz varlıklar çok çeşitli hallerde ve niteliklerde apor olayları gerçekleştirebilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.